Roma, imparatorluğun kalbi, milyonların hayalini süsleyen görkemli şehir. Ama o gece gökyüzü kızıl bir denize dönmüştü. Alevler dar sokaklarda bir canavar gibi ilerliyor, taş duvarlar bile yanıyordu. Ve İmparator Nero, kimilerine göre şehrin tepesinde elinde lir ile bu felaketi izliyordu. Kimilerine göre ise Roma'yı yeniden yaratmak için her şeyi yakmıştı. Peki gerçek neydi? Bu tarihin en tartışmalı imparatorun hikayesi. Milattan sonra 37 yılı. Roma İmparatorluğu ihtişamın ve entrikanın merkezindeydi. O yıl Lucius Domitius Ahembarvus adında bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk tarihe Nero olarak geçecekti. Nero henüz 4 yaşındayken Roma'yı sarsan bir olay yaşandı. Çılgın İmparator Caligula suikastla öldürüldü. Bu karmaşık ve tehlikeli dünyada babasını küçük yaşta kaybeden Nero, annesi Agrippia'nın hırsıyla büyüdü. Agrippian, Roma'nın en güçlü kadınlarından biriydi ve oğlunu imparator yapmak için hiçbir engel tanımayacaktı. İmparator Claudius'un üvey oğlu olan Nero, annesinin politik oyunları sayesinde henüz 16 yaşında Roma tahtına oturdu. Halk onu başta sevmişti ama bu uzun sürmeyecekti. Tahta çıktığında halk onu genç, adil ve umut verici bir lider olarak gördü. Ama zamanla o genç imparator değişmeye başladı. Nero, Roma'nın imparatoru olmaktan çok Roma'nın yıldızı olmak istiyordu. Sarayını sahnelere çevirdi, mücevherlerle süslenmiş kostümler giydi, halkın karşısında şarkılar söyledi. Roma'nın en büyük salonları tiyatro oyunları, şiir geceleri ve bitmek bilmeyen şölenlerle doldu. Ama bu lüksün bir bedeli vardı. Devlet hazinesi hızla tükenirken Nero muhaliflerini birer birer ortadan kaldırmaya başladı. Senato ile arasındaki gerilim büyüyor, halkın fısıldaşmaları korku dolu söylentilere dönüşüyordu. Ve Roma bir imparatorun tutkularıyla sınanmaya hazırlanıyordu. Roma Nero'nun hükmünde ihtişamla parlıyor ama perde arkasında fırtına birikiyordu. Sarayın mermer koridorlarında fısıltılar dolaşıyor, her adım, her bakış bir planın parçası haline geliyordu. Nero kendisini yalnızca Roma'nın hükümdarı değil, aynı zamanda onun en büyük sanatçısı olarak görüyordu. Ama bu sanat tutkusu politikada tehlikeli düşmanlar yaratıyordu. Senato'da muhafazakarlar onun tiyatro sahnelerine çıkmasını alaycı bir tebessümle izliyor, arkasından imparator mu yoksa sahne soytarısı mı diye fısıldaşıyordu. Ancak Nero yalnız değildi. Yanında ona sadık bir grup sanatçı, filozof ve entrikacı danışman vardı. Bu çevre imparatorun arzularını körüklüyor, muhalif sesleri susturması için cesaret veriyordu. Günlerce süren saray davetlerinde müzik çalıyor, şaraplar akıyor, politik kararlar kadeh tokuşturarak alınıyordu. Bazı senatörler bu davetlerde hediyelerle yumuşatılıyor, bazıları ise kapalı kapılar ardında sessizce yok ediliyordu. Nero'nun hayalleri büyüyordu. Daha geniş caddeler, altın kaplamalı tapınaklar ve dev tiyatrolar. Ama bu hayallerin gerçekleşmesi için Roma'nın bazı mahalleleri tamamen ortadan kalkmalıydı. İşte tam bu noktada tarihin en tartışmalı sorusu ortaya çıktı. Büyük Roma yangını gerçekten bir felaket miydi, yoksa Nero'nun yeni Roma hayalinin bir kıvılcımı mı? Roma yazın en sıcak gecelerinden birindeydi. Şehrin dar ahşap sokaklarında, pazar yerlerinde, hamamlarda, hanlarda hayat normal seyrinde akıyordu. Fakat o gece kimsenin hayal edemeyeceği bir felaketin başlangıcıydı. Yangının tam olarak nerede başladığı hala bir sır. Bazı kaynaklar büyük sirk yakınlarındaki dükkanları işaret eder, bazıları ise bunun bir tesadüf olmadığını söyler. İlk alevler küçük bir evin penceresinden yükseldi. Ancak o geceki sert rüzgar kıvılcımları bir canavar gibi önüne kattı ve şehrin kalbine doğru sürükledi. Roma'nın evlerinin çoğu ahşaptandı ve dar sokaklar alevlere karşı savunmasızdı. Yangın bir binadan diğerine, bir çatının üzerinden diğerine atlıyor, her yeni dakika felaketi büyütüyordu. Çığlıklar geceyi dolduruyor, anneler kucaklarında çocuklarıyla koşuyor, tüccarlar mallarını kurtarmaya çalışıyor, yaşlılar ise kaçmaya güç bulamıyordu. Bazı cesur insanlar kovalarla su taşıyarak alevlerle savaşmaya çalıştı ama boşunaydı. Ateş pazarlara, tapınaklara, hatta taş yapıları bile yutmaya başladı.
Hava yanık odun ve eriyen taşın keskin kokusuyla doldu. O an Nero neredeydi? Bazı tarihçiler imparatorun şehir dışında olduğunu ve geri döner dönmez yardım çalışmalarına katıldığını yazar. Diğerleri ise yüksek bir noktadan lir çaldığını, şehrin yanışını izlediğini anlatır. Gerçek asla kesin olarak bilinemeyecek. Yangın 6 gün boyunca devam etti. Her gün Roma'nın başka bir bölgesi kül oldu. Bazı yerlerde alevler söndürülürken diğer mahallelerde yeniden başladı. İnsanlar bu yangının bir felaket mi yoksa planlı bir temizlik mi olduğunu sorgulamaya başladılar. Ve sonunda Roma dumanlar tüten küllerin içinde sessizce kaldı. Şehir harap olmuştu. Binlerce ev, onlarca tapınak, anıtlar, pazar yerleri yok olmuştu. Ama Nero bu yıkıntıların ortasında gözlerinde farklı bir parıltıyla yeni planlar yapıyordu. O bu felaketi hayalini kurduğu yeni Roma için bir fırsat olarak görüyordu. Günler geçmeden şehrin dört bir yanında inşaat sesleri yükselmeye başladı. Enkazlar kaldırılıyor, yeni sokak planları çiziliyor, sarayların temelleri atılıyordu. Ancak bu ihtişamın bir bedeli vardı. Halkın evleri yeni projeler için yer açılması adına yıkılıyordu. Dar ahşap mahalleler ortadan kaldırılıyor, yerlerine görkemli yapılar dikiliyordu. Nero, şehrin en yüksek noktasına kendi adına inşa ettirdiği altın evin temellerini attırıyordu. Bahçelerinde yapay göller, mermer sütunlarla çevrili dev avlular, içleri altın mozaiklerle kaplı salonlar olacaktı. Fakat halk bu yeni Roma'nın sadece zenginlerin Roma'sı olduğuna inanmaya başlamıştı. Onlar için bu yeniden doğuş, kendilerine ait olmayan bir şehrin yükselişiydi. Yine de Nero gururla inşaatları izliyor çünkü onun gözünde bu şehir artık sonsuza dek onun Roma'sıydı. Yeni Roma yükseliyordu ama halkın gönlünde Nero alçalmaya başlamıştı. Yangın sonrası yıkılan evlerin yerine yapılan ihtişamlı saraylar sadece zenginlerin hayalini süslüyordu. Halk ise hala sokaklarda, geçici barakalarda yaşıyor, her gün artan vergilerle eziliyordu. Senatoda fısıldaşmalar başlamıştı. İmparator lüks içinde boğuluyor, hazine tükenmek üzere diye. Muhalif sesler çoğalıyor, bazı senatörler halkı kışkırtıyordu. Dar koridorlarda loş ışıkların altında gizli planlar yapılıyordu. Nero ise bu söylentilere kulak asmıyor gibi görünüyordu ama içten içe güvenini kaybetmeye başlamıştı. Artık her yüz ona potansiyel bir düşman gibi geliyordu. Muhafızlar şehrin dört bir yanında devriye geziyor, isyan söylentilerini bastırmaya çalışıyordu. Fakat bu gergin hava yangının dumanı gibi Roma'nın üzerine çökmüştü. Sarayın altın kapılarının ardında Nero daha sert kararlar almaya başladı. Muhalifleri susturmak, halkın gözünü korkutmak ve kendi gücünü herkese hatırlatmak istiyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Kendi yarattığı bu korku çok yakında onun en büyük düşmanı olacaktı. Roma artık Nero'nun şehri değildi. Yıllar süren savurganlık, yangının yaraları, ağır vergiler ve zalim kararlar halkın sabrını taşırmıştı. Sokaklarda önce fısıltılar başladı, ardından bu fısıltılar öfke çığlıklarına dönüştü. Senatoda ise durum daha da vahimdi. Muhafızların sadakati sorgulanıyor, senatörler birbirlerine göz kırparken Nero artık gitmeli diyorlardı. Nero'nun muhafızları bile altınla süslenmiş vaatlerine değil, halkın öfkesine kulak veriyordu. Bir sabah Roma'nın taş sokaklarından gür bir uğultu yükseldi. Binlerce insan ellerinde meşaleler, kılıçlar ve sopalarla imparatorluk sarayına doğru yürüyordu. Kalabalık büyüdükçe Nero'nun gözleri daha da karardı. Çünkü o artık anlıyordu. En yakınındaki muhafızlar bile yanında değildi. Sarayın yüksek duvarlarının ardında yalnız bir imparator, boş koridorlarda yankılanan adımlarıyla yürüyordu. Çocukluğundan beri bildiği bu görkemli yerin artık bir hapishane olduğunu fısıldıyordu. Gece çöktüğünde Nero sadık birkaç adamıyla birlikte atlara atladı. Ay ışığının gümüş gibi parladığı toprak yollar onları Roma'dan uzaklaştırıyordu. Ama nereye giderse gitsin peşinden gelen tek şey vardı, o da korku. Ve sonunda kaçış sona erdi. Bir villada kendisini bekleyen kaçınılmaz sona doğru adım adım ilerledi. Tarih o geceyi imparatorların bile ölümsüz olmadığını hatırlatan karanlık bir sayfa olarak yazdı. Nero o gece karanlığında küçük bir villaya sığınmıştı.
Yorgun, ter içinde ve yalnızdı. Dışarıdan yaklaşan at nalı sesleri askerlerin yaklaştığını haber veriyordu. Her adım sonuna biraz daha yaklaştığını hissettiriyordu. Elini Gladius'un soğuk kabzasına koydu. O an tarihe geçecek sözlerini fısıldadı. Ne büyük bir sanatçı ölüyor. Ve sessizlik çöktü. Roma'da bir çağ sona ermişti. Tarihin gölgelerinde pek çok sır var. Bir sonraki hikayeyi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.